Kuantum bilgisayarlar bütün cevapları aynı anda hesaplamaz. Bu cümle önemli çünkü kuantum bilgisayarlar hakkında duyduğumuz en popüler açıklamayı ortadan kaldırıyor. Normal bilgisayar seçenekleri tek tek dener, kuantum bilgisayarlar bütün seçenekleri aynı anda dener ve doğru olanı seçer. Ama bu pek de doğru değil. Bu yanlış açıklamayı ortadan kaldırdığımızda kuantum bilgisayarların gücü kaybolmuyor. Tam tersine gerçek mekanizma çok daha tuhaf bir yere çıkıyor. Ve o mekanizmayı gerçekten anladığımızda karşımıza çok daha büyük bir soru geliyor. Eğer kuantum bilgisayarlar doğanın zaten kullandığı kurallarla hesaplama yapıyorsa, doğanın kendisi de hesaplama yapıyor olabilir mi? Evren gerçekten dev bir kuantum bilgisayar olabilir mi? Önce temel yanılgıyı düzeltelim. Klasik bilgisayarlardaki en küçük bilgi birimine bit diyoruz. Bir bit belirli bir anda 0 ya da 1'dir. Kuantum bilgisayarda kullandığımız temel birime ise qubit yani kuantum biti denir. Popüler anlatı burada hemen şunu söyler. Qubit aynı anda hem 0 hem de 1'dir. Bu cümle fiziksel gerçekliği fazla basitleştirir. Daha doğru düşünme biçimi olarak şunu öne sürebiliriz. Bir qubit'in kuantum durumu 0 ve 1 sonuçlarına karşılık gelen farklı olasılık genlikleri taşır. Buradaki genlik sıradan olasılık değildir. Dalganın yüksekliği ve fazı gibi davranan matematiksel bir büyüklüktür. Ölçüm yaptığımızda bu genliklerin hepsini okuyamayız. Cihaz bile yine 0 veya 1 gibi klasik bir sonuç verir. Bir kuantum durumu taşır ve kritik özellik şudur. Bu durumun parçaları birbirleriyle girişim yapabilir. IBM'in eğitim materyalleri de qubit aynı anda iki değerdedir ifadesinin yanıltıcı olabileceğini özellikle belirtiyor. Ölçüm sonunda tek bir sonuç görürüz. Kuantum üstünlüğünü anlamak için asıl bakmamız gereken şey süperpozisyonun kendisinden çok girişimdir. Peki kuantum bilgisayar bütün cevapları bize vermiyorsa neden bazı problemlerde avantaj sağlıyor? Bunun için bilgisayarı değil sesi düşünün. Yan yana iki hoparlör koyun. Aynı sesi çalsınlar. Odanın bazı noktalarında iki ses dalgası birbirini güçlendirir, ses yükselir. Başka noktalarda biri yükselirken diğeri düşer ve birbirlerini söndürürler. Kuantum algoritmalarının büyük sırrı buna benzer. Algoritma mümkün durumları yalnızca üretmez. Onların genliklerini koreografiye tabi tutar. Yanlış sonuca giden yolların birbirini söndürmesini, aradığımız sonuca giden yolların ise birbirini güçlendirmesini sağlamaya çalışır. Sonra ölçüm yaparız ve artık doğru cevabı görme ihtimalimiz başlangıçtakinden çok daha yüksektir. Bu yüzden kuantum bilgisayarı milyonlarca paralel işçinin milyonlarca cevabı aynı anda kontrol ettiği bir fabrika gibi düşünmek yanıltıcıdır. Kuantum algoritması bir orkestra şefidir. Her enstrümanı ayrı ayrı dinlemek istemez. Sesleri öyle düzenler ki sonunda aradığı melodi öne çıkar. Bu mekanizma Grover'ın arama algoritmasında son derece açık görülür. Grover algoritması hedef durumu işaretler ve ardından genlik yükseltme denen süreçle hedefin ölçülme olasılığını artırır. Şimdi 4 kapalı kart düşünün. Birinin altında kupa kızı var. Klasik sezgi şöyle çalışır. Birinci kartı aç, değilse ikinciyi aç, sonra üçüncüyü. Kuantum versiyonunda 4 olasılığı temsil eden bir kuantum durumu oluşturabiliriz. Sonra aradığımız kartı tanıyan özel bir işlem uygularız. Kuantum algoritmalarında buna oracle yani sorgu kutusu denir. Oracle bize cevabı söylemez. Bu cevap doğru mu sorusunu kuantum devresinin anlayabileceği biçimde işaretler. Ardından Grover işlemi hedef durumun genliğini büyütür. 4 seçenek ve tek hedef bulunan ideal örnekte tek Grover iterasyonu hedefi çok güçlü biçimde öne çıkarabilir. Fakat burada iki ayrı kavramı karıştırmamak zorundayız. Birincisi algoritma sorgu sayısıdır. İkincisi laboratuvarda devreyi kaç kez çalıştırıp ölçtüğümüzdür. Bunlar aynı şey değildir. Gerçek bir kuantum işlemcide histogramda diğer kartlara ait küçük sütunlar görürseniz bu kupa kızı biraz da diğer kartların altında bulunuyordu anlamına gelmez. Gerçek donanımda kapı hataları vardır, okuma hataları vardır, çevreyle istenmeyen etkileşim vardır. Sonlu sayıda ölçüm yaptığımız için örnekleme dalgalanması vardır. Kartın fiziksel konumuyla onu temsil eden kuantum durumunu birbirine karıştırırsak matematiksel modeli fiziksel nesnenin kendisi sanmış oluruz. 1 milyon öğeden oluşan tamamen düzensiz bir liste düşünün. Klasik yöntem kötü durumda 1 milyona yakın kontrol gerektirebilir. Grover algoritmasının sorgu sayısı ise yaklaşık listenin büyüklüğünün kareköküyle ölçeklenir. 1 milyonun karekökü 1000. İdeal Grover prosedüründe katsayıyı da hesaba kattığınızda hedef yaklaşık yüz binlerce sorgu yerine yüzler mertebesindeki oracle sorgusuyla bulunabilir. Bu çok büyük bir avantajdır. Ama sonsuz bir avantaj değil. Oracle'ın maliyeti veri yükleme, hata düzeltme ve donanım hızı gerçek sistemde sonucu tamamen değiştirebilir. Grover'ın avantajı kareseldir, üstel değildir. Kuantum bilgisayarlarda asıl ders şu.
hız cihazın genel özelliği değildir. Hızlanma problemle algoritmanın eşleşmesinin özelliğidir. Excel dosyası açmak için kuantum bilgisayara ihtiyacınız yok. Video oynatmak için de yok. Bir fotoğraf arşivindeki yüzleri tanımak otomatik olarak kuantum problemi değildir. Makine öğrenmesi için de kuantum bilgisayar zorunlu değildir. Kuantum makine öğrenimi hızla gelişen ciddi bir araştırma alanıdır. Fakat genel amaçlı yapay zekanın kuantum donanıma ihtiyaç duyduğu gösterilmiş değildir. 2026 literatürü bile alanın hala veri kodlama, gürültü, ölçeklenebilirlik ve klasik yöntemlerle adil karşılaştırma sorunlarıyla uğraştığını vurguluyor. Burada hız değil, problem yapısı önemlidir. Fakat bir problem var ki kuantum bilgisayarların gücünü çok daha dramatik hale getiriyor. Büyük sayıların çarpanlara ayrılması. 1990'larda Peter Shor, yeterince büyük ve güvenilir bir kuantum bilgisayarının büyük tam sayıları ve ayrık algoritma problemlerini klasik yöntemlerden kökten farklı bir ölçekle çözebileceğini gösterdi. Bu önemli çünkü RSA gibi bazı açık anahtarlı kriptografi sistemlerinin güvenliği büyük sayıları çarpanlarına ayırmanın pratikte zor oluşuna dayanıyor. Eliptik eğri kriptografisi de Shor'un çözebildiği ayrık logaritma probleminden etkileniyor. Parola tahmini, simetrik şifreleme, hash fonksiyonları ve açık anahtarlı kriptografi aynı problem değildir. Shor belirli matematiksel yapılara saldırır. Üstelik bunun kriptografik ölçekte çalışması için bugün kullanılan gürültülü fiziksel kübitlerden çok daha güvenilir mantıksal kübitlere ihtiyaç vardır. Mantıksal kübit tek bir fiziksel parçaya emanet edilmemiş kuantum bilgisidir. Bilgi çok sayıda fiziksel kübit arasında özel bir kodla dağıtılır. Bu bizi kuantum bilgisayarların en büyük mühendislik problemine getiriyor. Bir kübiti mükemmel biçimde dünyadan ayıramazsınız. Çevresindeki elektromanyetik alanlarla, malzemeyle, kontrol devreleriyle ve başka kübitlerle istenmeyen etkileşimlere girer. Kuantum durumunun özellikle faz bilgisini çevreye kaybetmesine dekoherans denir. Bunu şöyle düşünün, 100 kişinin aynı ritimde alkışladığını hayal edin. Ritim onların kuantum faz ilişkisini temsil etsin. Dışarıdan gelen düzensiz sesler insanları farklı zamanlarda alkışlamaya iterse grubun ortak ritmi kaybolur. Kuantum hesaplamada da yalnızca 0 yanlışlıkla 1 olduğu tipi klasik hatalar yoktur. Faz hataları, kapı hataları, ölçüm hataları ve hesaplama uzayının dışına sızma gibi farklı sorunlar vardır. Kübit sayısını arttırdıkça hatanın kaçınılmaz biçimde kontrolden çıkması gerekmiyor. Kuantum hata düzeltmenin amacı tam olarak bunun tersini sağlamaktır. Yeterince düşük fiziksel hata oranına ulaşırsanız daha büyük bir hata düzeltme kodu daha güvenilir bir mantıksal kübit oluşturabilir. 2025'te yayınlanan Willow yüzey kodu deneyinde kod mesafesi arttırıldığında mantıksal hata oranının bastırıldığı ve 101 fiziksel kübitlik bir mantıksal belleğin en iyi bileşen fiziksel kübitten daha uzun süre bilgi koruyabildiği gösterildi. Bu hala kullanışlı, genel amaçlı, hata toleranslı kuantum bilgisayarlara ulaşıldığı anlamına gelmiyor. Fakat daha çok kübit zorunlu olarak daha kötü sonuç verir iddiasını deneysel olarak çürüten önemli bir aşama. Şimdi bütün bu teknolojik göstergeyi bir kenara bırakıp Richard Feynman'ın çok daha temel sorusuna dönelim. Bir kuantum sistemini neden klasik bilgisayarla simüle etmek bu kadar zor? Çünkü birkaç kuantum parçacığını birbirine eklediğinizde sistemi tanımlamak için gereken durum uzayı korkunç hızla büyür. Klasik bilgisayar bunu sayı listeleriyle temsil etmeye çalışır. Feynman'ın temel sezgisi şuydu: doğa kuantum mekaniksel davranıyorsa doğayı taklit etmek için neden kuantum mekaniksel bir makine kullanmayalım? 1982'de yayınlanan ünlü çalışması kuantum simülasyonunun entelektüel temel taşlarından biri oldu. Bu yüzden kuantum bilgisayarların en doğal gelecek uygulamalarından biri moleküllerin elektronik yapısını, yeni malzemeleri ve diğer kuantum sistemlerini doğrudan kuantum kurallarıyla incelemek olabilir. Çünkü kuantum bilgisayar kendisi kuantum fiziğine tabi fiziksel bir sistemdir. Ve burada video yön değiştiriyor. Çünkü aynı cümleyi evrene uyguladığımızda işler tuhaflaşıyor. Kuantum bilgisayar kuantum fiziğini kullanır. Bir bilgisayar deyince aklınıza ekran, işlemci ve kod geliyor. Ama bunları çıkarsak geriye ne kalır? En soyut anlamıyla hesaplama, bir fiziksel durumun belirli kurallar altında başka bir duruma dönüşmesidir. Bir bilgisayarda elektriksel durumlar değişir. Kuantum bilgisayarlarda kuantum durumları değişir. Bir atom da zaman içinde durum değiştirir. Bir yıldız da evrenin tamamı da. İşte Seth Lloyd gibi fizikçilerin kullandığı çıkış noktası budur. Lloyd, fiziksel sistemlerin var olmakla bilgi kaydettiğini, zaman içinde değişmekle de bu bilgiyi dönüştürdüğünü ileri süren fiziksel bir hesaplama çerçevesi kurdu. Gözlemlenebilir evrenin tarih boyunca ne kadar bilgi taşıyabileceği ve fizik yasalarının izin verdiği anlamda kaç temel işlem gerçekleştirmiş olabileceği için yaklaşık üst sınırlar hesapladı. Bu hesap evrenin içinde dev bir işlemci bulunduğunu söylemese de
fiziksel değişimi bilgi dönüşümü olarak ifade edebileceğimizi gösteriyor. Şimdi kuantum bilgisayarlarla ilgili en çarpıcı iddialardan birine gelelim. Kuantum bilgisayarlar işlemleri paralel evrende yapıyor. Kuantum hesaplamanın kurucu isimlerinden David Deutsch, kuantum bilgisayarları anlamanın en doğal yollarından birinin Everett'in çoklu dünyalar yorumu yani Many Worlds Interpretation olduğunu uzun süredir savunuyor. Deutsch'un 1985'teki temel kuantum bilgisayar makalesi bile kuantum hesaplamanın fiziksel temellerini tartışırken Everett'çi yoruma açıkça yer veriyordu. Peki çoklu dünyalar ne demek? Burada sözünü ettiğimiz şey kozmolojideki bizden milyarlarca ışık yılı uzakta başka evrenler olabilir fikri değil. Everett'in düşüncesi çok daha farklı. Bir kuantum sistemi birden fazla olası sonucu içeren süperpozisyondaysa standart anlatıda ölçüm yaptığımız anda bu olasılıklardan yalnızca biri gerçekleşir. Everett ise şunu söyler, belki de hiçbir şey çökmüyordur. Belki kuantum durumunun bütün bileşenleri evrimini sürdürüyordur. Ve bizim tek sonuç görmemizin nedeni kendimizin de kuantum sürecinin içine dahil olmamızdır. Modern Manyverse anlatılarında buna kabaca dallanma denir. İşte kuantum bilgisayar tam burada sahneye giriyor. 8 kübitlik bir kuantum sistemi düşünün. Bu sistemin durumu klasik olarak tek tek düşünüldüğünde 256 farklı temel durumu kapsayan bir kuantum uzayında tarif edilir. 20 kübitte sayı 1 milyonun üzerine çıkar. Yüzlerce kübitte ise klasik olarak bütün genlikleri tek tek saklamak son derece zorlaşır. Deutsch'un Everett'çi bakışında bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Kuantum hesaplamanın farklı bileşenleri farklı kuantum dallarında gerçekleşiyor ve hesaplamanın sonunda bu dalların etkileri girişim yoluyla birleşiyor. Sanki dev bir problemi yüzlerce ayrı çalışma masasında dağıtmışız gibi. Ama burada çok tehlikeli bir benzetme var. Çünkü kuantum bilgisayarı gerçekten başka evrenlerdeki bilgisayarlara görev gönderen merkezi bir bilgisayar gibi düşünürseniz mekanizmayı yanlış anlarsınız. Kuantum algoritmasında her dalın sonucunu ayrı ayrı okuyamazsınız. 1 milyon olası durumu oluşturup sonunda 1 milyon cevap ekranınıza getiremezsiniz. Kuantum avantajının motoru girişimdi. Yanlış yolların gendiklerini söndürmek, doğru cevaba katkıda bulunan yolların gendiklerini güçlendirmek. Daha da önemlisi kuantum sistem çevresiyle güçlü biçimde etkileşip dekoheransa uğrarsa bu hassas girişim kaybolur. Yani popüler anlatıdaki evrenler birbirinden ayrılıyor, her biri hesabı yapıyor, sonra cevapları bize gönderiyor hikayesi fiziksel mekanizmanın kendisi değildir. Manyverse aynı kuantum matematiğini yorumlamanın bir yoludur. Kuantum devresi ise yorumu seçmeden de çalışır. Kuantum hesaplamayı açıklamak için mutlaka paralel evrenlere başvurmak gerektiği görüşüne karşı çıkan ciddi çalışmalar da vardır. Bu tartışma 2024'te yeniden alevlendi. Google, Willow adlı kuantum işlemcisi tanıttığında belirli bir random circuit sampling yani rastgele kuantum devresi örnekleme benchmark'ını 5 dakikadan kısa sürede gerçekleştirdiğini açıkladı. Google'ın tahminine göre aynı benchmark dönemin en güçlü klasik süper bilgisayarlarından birinde astronomik ölçekte daha uzun sürebilirdi. Quantum AI'nin başındaki Hartmut Neven, şirketin kendi duyurusunda bu performansın Deutsch'un kuantum hesaplamanın çoklu evrenlerde gerçekleştiği fikrine inandırıcılık kazandırdığını söyledi. Ve internet doğal olarak şu başlığa dönüştü. Google paralel evrenlerin varlığını kanıtladı. Ancak burada Willow bunu kanıtlamadı. Willow'un ciddi bilimsel başarısı başka bir yerdeydi. Google ekibi fiziksel hata oranları yeterince düşük olduğunda daha büyük yüzey kodlarının mantıksal hatayı azaltabildiğini gösterdi. Bu hata toleranslı kuantum bilgisayarlar açısından önemli bir mühendislik kilometre taşıdır. Çünkü aynı deney sonuçlarını Manyverse yorumuyla da başka kuantum mekaniği yorumlarıyla da hesaplayabilirsiniz. Bugünkü kuantum bilgisayar deneyleri buradan yalnızca birini zorunlu kılmıyor. Kuantum bilgisayarlar süperpozisyon, dolaşıklık ve girişim kullanır. Bu matematiğin bize gerçekliğin ontolojisi hakkında ne söylediği, kuantum hesaplamayı fiziksel olarak paralel dünyalarda gerçekleşen hesaplamalar şeklinde anlamamızı gerekli kılmaz. Manyverse ciddi bir kuantum mekaniği yorumudur. Fakat bugün onu rakip yorumlardan keskin biçimde ayırabilen, kabul edilmiş deneysel bir kanıt yoktur. Kuantum bilgisayarlarının başarısını açıklamak için paralel evrenleri kabul etmek zorunda değiliz. Kuantum teorisinin matematiği bizi sürekli aynı rahatsız edici gerçekle karşı karşıya bırakıyor. Bizim gördüğümüz tek klasik dünya, teorinin izin verdiği kuantum yapının yalnızca küçük bir bölümünü gösteriyor. Peki gerçekliğin geri kalanı nerede? Gerçekliğin temel yapısını belirleyen şey parçacıklar değil de onların taşıdığı kuantum ilişkileri olabilir mi? 3 boyutlu olarak gördüğümüz uzayın kendisi daha temel kuantum bilgisinin bir sonucu olabilir mi? Buraya kadar anlattıklarımızdan sonra bütün videoyu 3 cümlede birleştirebiliriz. Birinci seviye evren kuantum sistemlerinden oluşur.
Fiziksel durumlar bilgi taşır ve zamanla dönüşür. Bu güçlü bilimdir. İkinci seviye kuantum bilgi, dolaşıklık ve hata düzeltme kavramları, kara delikleri ve bazı uzay zaman modellerini anlamakta şaşırtıcı derecede güçlüdür. Bu güçlü teorik fiziktir. Üçüncü seviye ise evren kelimenin gerçek anlamıyla bir program çalıştıran kuantum bilgisayarıdır. Bu ise kanıtlanmış bir fizik sonucu değildir. Bu fiziksel bulgulardan hareket eden ontolojik bir yorumdur. Aslında hesaplama doğaya dışarıdan uyguladığımız yapay bir benzetme olmaktan daha temel olabilir. Yani evrenin bir kuantum bilgisayar olduğunu kanıtlamasak da hesaplama doğaya dışarıdan uyguladığımız yapay bir benzetme olmaktan daha temel olabilir. Çünkü kuantum dünyasında maddeyi tarif ederken bilgiye, kara delikleri tarif ederken entropiye, uzay zamanı anlamaya çalışırken dolaşıklığa ve hata düzeltmeye tekrar dönüyoruz. Gerçekliğin en temel katmanlarına indikçe bilgi sürekli karşımıza çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.